Herkese merhabalar. Salih Demir ben. Bugün sizlere çok farklı bir alternatif oluşturabilmesi açısından triplex yapıda 4+1 bir villa tanıtmaya geldim. Ve şu an videomuza villamızın hemen ön kapı girişinden itibaren, bahçe bölümünden itibaren başlamak istedim. Şu an size tanıtacağım villanın kısa bir şekilde ön bilgi olarak vermek istersem, şu an bulunduğumuz konum Didimhisar Mahallesi'nde. Buradan Mavişehir, Sedefkoy, Kırkevler plajlarına yaklaşık 2,5-3 kilometrelik mesafede yer alıyoruz. Yani aracınızla 5-6 dakika içerisinde en yakın sahile gidebileceğiniz ve aynı zamanda kendinize ait bir bahçe alanı ile uğraşabileceğiniz ve aynı zamanda misafirleriniz geldiğinde veya kalabalık bir aileyseniz 3 katı da ikişer yatak odalı ve her katın kendine ait banyosu olması sebebiyle konforlu bir şekilde burada konaklayabileceğiniz güzel bir villa tanıtmaya çalışacağız. Öncelikle villamızın dediğim gibi bahçe ve giriş kapısından itibaren başladık. Ön tarafta hemen aracınızı park ettikten sonra ana giriş kapısından girerek ön taraftaki bahçe alanı size ait olmuş oluyor. Yan taraftaki yolu takip ederek villanızın içerisine giriş yapıyorsunuz. İsterseniz salondan girebilirsiniz, isterseniz çelik kapıdan itibaren girişiniz mümkün. Ben öncelikle dış çekimi tamamlayayım, daha sonrasında villamızın içerisindeki detaylarından değinmeye başlayacağız. Villamız ikiz yapıdan itibaren oluşuyor. Bizimki ön cephe, yani sokak cephesine doğru bakan kullanım alanımız bu şekilde. Biraz sonra buradaki çelik kapıdan itibaren içeriye gireceğiz ve yan taraftaki de mutfak penceremiz olacak. Arka cepheye bakan diğer villamız ise şu an zaten satılık değil. Burası satılmış vaziyette, içerisi kullanıma hazırlanmış. Şöyle sadece bulunduğumuz lokasyonu daha net anlayabilmeniz açısından biraz da videoyu yakınlaştırmaya çalışacağım. En azından şu an denize olan mesafemizi biraz daha net anlayabilmeniz açısından şöyle gösterelim. Hemen karşı tarafta batı cepheye doğru bakan, şöyle gösterelim, kullanabileceğimiz plajlar hemen karşı tarafta yer alıyor. Tabi isterseniz Altınkum sahiline de buradan geçebilirsiniz. Mesafemiz aynı. Yaklaşık 3 kilometre mesafe sonrasında Altınkum sahiline veya diğer plajlara gitmeniz mümkün. Şimdi villamızı şöyle yan cephesinden itibaren yukarıya doğru kameramı kaldıracağım. Şöyle gösterelim. Triplex bir yapı inceleyeceğiz şu anda ve isterseniz yavaş yavaş villamızın içerisine girip detaylarını bahsetmeye başlayalım. Öncelikle çelik kapıdan içeriye giriyoruz. Sol tarafta salonumuz, hemen karşı tarafta merdiven boşluğunun altında kalan bir tuvalet kullanımı ve sağ tarafta ayrı mutfak bölümü yer alıyor. Biz de salondan itibaren başlayalım. Salonumuz bahsettiğimiz gibi videonun başında gösterdiğimiz noktaya, yani bahçe bölümüne doğru açılan, şöyle gördüğünüz üzere dikdörtgen bir kullanım alanı olan ve yaklaşık 22-23 metrekare büyüklüğünde diyebilirim. Güzel, geniş ve dikdörtgen formda yapılmış olan bir salon kullanım alanımız burada yer alıyor. Buradan yine ön tarafa şöyle kısa bir şekilde gösterelim. Burada güzel bir şekilde bahçe kullanımınız da mümkün olmuş oluyor. Hemen geriye döndüğümde ise karşı duvar TV ünitesi için düşünülmüş olan bölüm ve tavanda gördüğünüz gibi dekoratif spot aydınlatmalarımız burada yer alıyor. Salonumuzun her iki tarafında da geniş pencereler ve bahçeye çıkan kapılarımız olduğundan dolayı sürgü kapaklı, şöyle gösterelim, yana doğru açılan, hem aydınlığı almış oluyoruz ve aynı zamanda bunları kapatmak istersek hemen şöyle sağ tarafta kontrol düğmelerini de gösterelim. Elektrikli panjur sayesinde bunların hepsini evimizden çıkarken hepsini komple kapatıp çıkabiliyoruz. Salonu bu şekilde tamamladık. Şimdi mutfağa geçmeden önce sol tarafta hemen hızlı bir şekilde gösterelim. Burada merdiven boşluğu bir tuvalet ve lavabo olarak değerlendirilmiş. Mutfak bölümüne doğru geçiş yapalım. Villamızın mutfak bölümü ayrı mutfaktan oluşuyor ve içerisi gayet yeterli büyüklükte. Hatta şöyle hemen açımı değiştirmeden şöyle sizlere tarif edeyim. İstenirse karşı tarafta güzel bir yemek masası da buraya konumlandırılabilir. Yine mutfak içerisinde de televizyon bağlantısı yapmak isterseniz bu duvar bunun için düşünülmüş. Mutfak tezgah dolaplarını inceleyecek olursak açıkçası bir villaya göre gayet yeterli bir büyüklüğe sahip tezgahın çalışma alanı burada söz konusu. Saklama dolaplarını incelediğimizde ise beyaz renk gayet güzel bir şekilde yakışmış ve aynı şekilde set araları füme renkte mermer desenli seramiklerle burada değerlendirilmiş. Ki zaten aydınlatma üniteleri ve priz boşluklarını şöyle gösterelim. Üst dolapların alt tarafında şöyle hem aydınlatma için kullanabileceğiniz hem elektrik bağlantısını oradan alabileceğiniz ve uzaktan baktığınızda da herhangi bir kötü görüntüye sebebiyet vermeyecek güzel bir çalışmayla yapılmış.
Sağ tarafa baktığımızda ise geniş bir buzdolabı alanı. Hemen devam ettikten sonra bulaşık makinenizi koyabileceğiniz bölüm. Yine siyah renkli bir evye burada tercih edilmiş. Saklama dolaplarımız oldukça geniş ve içerisi oldukça kullanışlı. Karşı tarafta ise ankastre, ocak, fırın ve aspiratörünüzü koyabileceğiniz bölüm burada oluşturulmuş. Şimdi dilerseniz üst katlara, yatak odalarına doğru ilerleyelim. Biraz da yatak odalarının kullanımından sizlere bahsedeceğim. Özellikle bu villamız içerisinde yatak odaları kullanım açısından oldukça geniş bir şekilde çalışılmış. Bunu şimdi birazdan daha detaylı anlamış olacaksınız. Orta kat ve üst katın mimarisi aynı. Her iki katta da 2 yatak odası, bir banyo ve balkon bölümleri oluşuyor. Öncelikle ortak kullanım alanlı banyomuzu inceleyecek olursak girişten itibaren karşı taraf çamaşır makinesi ve sıcak su bağlantısı için termosifon yeri bu şekilde düşünülmüş. Sol tarafa doğru döndüğümde ise bir duşakabin, askılı klozetimiz ve şöyle gösterecek olursak bir lavabomuz ve aynalı bir dolabımız burada yer alıyor. Banyodan çıkıp sağ tarafa döndüğümde ise birinci yatak odamızdan itibaren başlayacağız. Birinci yatak odamız şöyle gösterelim. İçerisi gayet yeterli büyüklükte ki zaten alt kattaki salon kullanımıyla hemen hemen aynı büyüklüğe sahip. Buradan yine ön tarafa çıktığımız bu yatak odamızın içerisine ait olan bir balkon kullanımı bu şekilde yer alıyor. Şöyle gösterelim. Kendine ait güzel bir balkon alanı burada söz konusu. Yine villamızın ön taraftaki bahçe bölümü bu şekilde. Tekrar içeriye girelim. Tabii daha anlatacağımız 4 oda var. Birincisini biz tamamladık. Şu an orta katta yer alıyoruz. Tabii merdiven boşluklarından yukarı çıkarken sağ tarafta da birer penceremiz var. Bunların elektrikli panjurlarını ben açmadım. İstenirse bunlar da açılabilir. İçerisi daha ferah olmuş olabilir. İkinci yatak odamıza baktığımızda yine şöyle gösterirsem daha net anlaşılır. Burası da yine gayet yeterli büyüklükte. Çift kişilik yatak ve gardolabı rahatlıkla sığdırabileceğiniz ve içeride istediğiniz gibi eşyalarınızın konumunu değiştirebileceğiniz güzel bir yatak odası da burada yer alıyor. Bununla birlikte 2 tane yatak odası incelemiş olduk. Şimdi tekrardan merdivenleri kullanarak üst kata doğru ilerliyorum. Tabi bu arada merdiven boşlukları gayet yeterli büyüklükte. Hiçbir şekilde sıkışıklık yaşamadan rahatça katlar arasında dolaşabiliyorsunuz. Devam edelim. Alt kattaki mimarinin aynısı olduğunu söylemiştim. Üçüncü yatak odamız bu şekilde konumlandırılmış. Tam köşe konuma gelip şu şekilde kameramı çevirirsem bu pencereden de çelik kapı ile giriş yaptığımız yan cepheye doğru bakan bölüme doğru uzanıyor. Devam ettikten sonra merdiven boşluklarını şöyle gösterebilirim. İçerisi gayet güzel. Dekoratif led aydınlatmalarla burada düşünülmüş. Aynı zamanda tavan yüksekliğimiz uzun olduğu için de içerisi gayet ferah bir ortam oluşturulmuş. Üst katın banyo kullanım alanında da yine ekstra istenilmesi halinde çamaşır makinesini 2 adet çamaşır makinesi kullanmak isterseniz yine yuvaları hazır bir şekilde. Lavabomuz, klozetimiz ve duşakabinimiz bu şekilde. Tekrar sonuncu olarak 4. yatak odasına doğru geçiş yapalım. 4. yatak odamızda alt katın birebir aynısı. Hem metrekare olarak aynı hem cephe olarak aynısı. Buranın da yine kendine ait balkon kullanım alanı bu şekilde. Son olarak aşağı tarafa doğru baktığımda ise özellikle şöyle biraz daha yakınlaştırmaya çalışalım. Buradan da yine sahil çizgisini, hizayı buradan daha net bir şekilde görebilirsiniz. Karşımızdaki yolu direkt takip ettiğimizde devlet hastanesi, otogar, belediye binası ve Altınkumsay'ına gideceğimiz yön bu taraf. Yolun tam ters istikametiyle takip edersek de Mavişehir ve Sağtur Kırkevler plajlarına erişmemiz mümkün. Şöyle tekrar kapımızı kapatalım, dışarıdan fazla gürültü gelmesin ve özetlememiz gerekirse ikiz yapıda olan triplex yapıda 4+1 ve bahçe kullanım alanı size ait olan bugün bir villa göstermeye çalıştık. Villamızla alakalı benim size anlatacaklarım bu kadardı. Bununla alakalı fiyat bilgisini açıklama kısmına ekleyeceğim. Fakat şu an Temmuz ayının sonunda bu çekimi gerçekleştiriyoruz. Bu videomuzu ilerleyen bir tarihte izlerseniz
muhakkak arayarak veya mesaj bırakarak villamızın güncellik durumunu ve fiyat bilgisi durumunu sormanızı tavsiye ederim. Daha sonrasında yanlış anlaşılmalar olmaması için lütfen videolarımı izlediğiniz tarihe göre sormanızı, izlediğiniz tarihlere göre güncellik bilgisini sormanızı sizlere tavsiye ederim. Benim size anlatacaklarım bu kadardı. Sizlerin de bu şekilde satmak veya kiralamayı vermeyi düşündüğünüz tüm gayrimenkullerinizle alakalı satış süreçlerini hızlandırmamızı ve bu şekilde tanıtım videolarını hazırlamamızı isterseniz bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomda tekrardan buluşmak üzere. Kendinize çok iyi bakın. İyi günler diliyorum. Hoşça kalın.